Merhaba. Bu videoda pens payı verme ve pens tanımlama işlemini yapacağız. Örnek modelimiz kalem etek. Bunun için de şu an önümüzde ön kalıp parçamız mevcut. Şimdi ölçü tablosu veya numuneye göre pens payı hesaplanmalı. Bu model için ölçü tablosunda dikilmiş ürün için pens genişliği ölçüsü verilmişti. Bu durum içinde de kalıp için toplam pens payı ölçü tablosu pens genişliği çarpı 2 oluyor. Bu örnek model için ön kalıptaki toplam pens payı 2 santim. Pens payı ön ve arka yan dikişten bel ölçüsüne ilave edilmesi gerekiyor. Bunun için düzeltme, eleman şekli, noktaya tıklıyoruz. Köşe noktasına geldim. Doğru çizgim parlıyor. Sol tık yaptım. Klavyeden boşluk tuşuna bastım. X yönünde 0, Y yönünde toplam pens payı kadar, yani 2 santim örnek modelde. Uygula, tamam dedik. Şimdi burada basen kavisinde bir farklılaşma oldu. Bu durumda ne yapacağız? Bu noktaları düzeltmemiz gerekiyor. Düzeltme, eleman şekli noktaların içerisinde. Bu sefer elle bunları düzeltebiliriz. Evet. Şimdi bel çizgisi üzerinde pensin yerini tanımlamamız gerekiyor. Çıt teki tıklayalım. Ön pens çizgisi parlattık. Köşe noktasına geldim. Doğru çizgim parlıyor. Sol tık yaptım. Yönlendirdim. Sol tık yaptım. İlk başta pensin yan dikişe göre ilk çıtını belirleyeceğim. Bunun için bel kavisinin 1/3'ünü alabilirim. Bu model için değeri girdim ve bu ilk çıtımı ekledim. Devamında ise pens genişliği için orta çıtı belirleyeceğim. Bu sefer başlangıç noktam bu çıt. Sol tık yaptım. Yönlendirmek için tekrar sol tık yaptım. Bu sefer pens genişliği ölçüm neydi? 1 santim. Tamam dedim. Bu da benim pensimin orta çıtı. Şimdi ise tekrar orta çıt başlangıç noktam. Aynı fonksiyon içerisindeyim. Yani çıt tek fonksiyon içerisindeyim. Sol tık. Yönlendirmek için sol tık. Yine pens genişliği değerini girdim. 1 santim. Yani pensimin 2 tane yan çıtı bir de orta çıtı belirlenmiş oldu. Şimdi ise delme noktası oluşturmak için, yani pens uzunluğunu belirleyecek delme noktası oluşturmak için yardımcı çizgi çizeceğim. Oluşturma, çizgi, yatayı seçtim. Orta çıta sol tık dedim. Klavyeden boşluk tuşuna bastım. Ön pens uzunluğu değerini girdim. Oluşturma nokta delme yeri diyerekten de bu çizdiğim yatay çizginin en alt noktasına sol tık yaptığım takdirde de delme noktasını oluşturmuş oluyoruz. Şimdi delme noktasını oluşturduğum için şu çizgiye ihtiyacım yok ve orta çıta da artık ihtiyacım yok. Orta çıta aslında şu çizgiyi yapmamı sağlamıştı. Bu çizgi de benim delme noktası yerini bulmamı sağladı. Yani bunlar aslında yardımcı eleman. Silme, eleman diyelim, çizgiyi silelim ve orta çıtı parlatırıp sildik. Şimdi ise pens tanımlama işlemini yapalım. Bunun için 3 aşama var. Çıt tanımlama, pens aç kapa, pensleri katla aç. Şimdi bunları sırayla yapacağız. Bunun için yukarıdaki ikonlardan şuradaki pens tanımlama ikonunu kullanıyoruz. Biz çıt çizdiğimiz için çıt tanımlamayı seçtik. Çıtlara tıkladık, delme noktasına tıkladık. Pensimizin yeri tanımlanmış oldu. Akabinde pens aç kapaya tıkladık. Pensin çıtlarına tıkladık. Ne yaptı? Pensin açtı. Daha sonra pensin çizgilerine tıkladığımız takdirde pensin şuradaki üçgenini yapmış oluyor. Şimdi üçgeni yaptıktan sonra şurada bel kavesinde hafif bir değişiklik söz konusu. Bunu ne yapacağız? Şimdi düzelteceğiz.
Çok fazla nokta var. Öncelikle silme eğri noktası diyelim. Bir iki tane noktayı silelim. Bunları mesela tam göremiyoruz şu an. Burayı biraz zoomlayabiliriz. Şu en tepedeki köşe noktayı silemem. Buna dikkat etmem lazım. Ama onun yanındaki bazı diğer gereksiz noktaları silmem hatta çok daha işime yarar. Evet. Şimdi kavisi de daha iyi hale getirdim. Şimdi pens tanımlama işleminin en sonki aşaması. Pensleri katla aç. Bu fonksiyon ne yapacak aslında? Bu pensi dikilmiş gibi göstererek bel kavisinin pens dikiminden sonraki halini bize gösterecek. Bu işlemi için sabit kalması gereken çizgiyi bulmamız lazım. Bu modelde burası ön orta çizgisi. Bunun için ön ortadaki etek hattına yakın alanda çizgiyi parlattıktan sonra sol tık yapıyorum ve pensi aslında dikmiş gibi gösteriyor. Yani pensi bir nevi katlıyor ve kavise bakıyorum gayet güzel. Ve ne yapacağım şimdi? Pensi eski haline getireceğim. Aynı fonksiyon içerisindeyim. Yani şuradaki pensleri katla aç fonksiyon içerisindeyim. Yine aynı çizgi üzerinde etek ucuna yakın noktada yani ön orta çizgisinin etek ucuna yakın noktasına gelip sol tık yaptığım takdirde de ne yapıyor benim? Pensimi tekrardan oluşturmuş oluyor. Biz bu işlemi şu an ön kalıp için gerçekleştirdik. Aynı işlemi aynı şekilde sadece pens yeri ve pensin eğer genişliğinde farklılık varsa arka beden içinde yapılabilir.